yıldız. Bugün özel mi tuttun, beraber mi bari şansımız. Videoyu başlattık. Köpek çok güzel ama bu köpek çok güzel. Biraz derin ektim ya, artık ne olursa bahtına yapabilecek bir şeyim yok. Ya çürürse de artık yapabileceğim bir şey yok yani. Neydi şifresi Yağmur? Yağmur bilgisayarın şifresi 335 miydi? 330 B büyük Z küçük B Taksim 135 ben Hemen yakalandın mı gerizekalı? Söyledi. Açtım, işini hallettim de evet dedim, anladım aldığı hesabı. Yakalanmadım yani. Kaçmaya çalışmadım ki yakalanayım.
Merhaba, altı çekim. Sakinleş. Benim nişanım olacak yakın zamanda. Bugün de onun davetiye işini hallettim. Çok hızlı bir karardı. Gördüm. Siparişini verdim. Araştırma vesaire yapmamıştım. Tek istediğim bir şey vardı. Uygun fiyatlı olması, davetiye olması ve çok gösterişli bir şey olmaması. Yani gerek yok. Çünkü açıkçası nişan benim pek istediğim bir şey değil. İşte aileler istiyor diye yapılan bir şey nişan bizim için. O yüzden ona harcanan her kuruş bana boş harcanmış gibi geliyor. Ama aileler evlenirken kararları siz veremiyorsunuz. Ne kadar asi olursanız olun, ne kadar sevimli olursanız olun bir yerde ailenizin insafına kalıyorsunuz. Yani ne kadar kalp kırarsanız kırın bazen bazı şeyleri engelleyemiyorsunuz ve yapılıyor. Çünkü yani siz kalpte kırsanız ne yaparsanız yapın bir süre sonra ailenizin insafına kalıyorsunuz. Çünkü onlar da sizi sizin insafınızla sınıyorlar falan filan. Ailemle ilgili bir sorun yok bu arada. Çok seviyorum hepsini. Aynı evde yaşıyoruz hala zaten. Velhasıl kelam bugün o işi hallettik. Benim nişanıma 2 hafta var. Daha saç modelim, elbisem, ayakkabım hiçbir şeyim hazır değil. Zaten karantinadayım. Ve bir müddet daha hazırlamayı düşünmüyorum ama bunları düşünmek birazcık beni geriyor. Bu karantinadan önce de işte biz karantina, yani bu hafta sonu nişanım vardı benim. Onu erteledik birazcık daha. Bu hafta sonu olan nişanımla ilgili de çok fazla işte Ayhan beni öldürecek. Ayhan'ın ailesi yani Fatma anneler elbise bakın, kıyafet alın vesaire diye birazcık darlamıştı. Allah'tan karantina oldu da yani ben korona oldum da eve kapandım. Bu darlama birazcık durdu. Çünkü hak veriyorum onlara. Bir elbise alınması gerekiyor ve bir an önce alınsın istiyorlar ama benim de daha giymek istediğim hiçbir şey yok. Yani biraz karışık. Dediğim gibi nişan olmasını istemediğim için nişandaki ya gereksiz ve geliyor ve yapmak istemiyorum. Ben genelde bir iş yapmak istemezsem ertelemek isterim. Yokmuş gibi davranırım. Yani bir şeyden korkarsam, yapmaktan korktuğum şeyler varsa hayatta, çekiniyorsam, tam içime sinmiyorsa işler, o iş yokmuş gibi davranırım. Hep bir sebep bulur, hep bir bahane bulur ve ertelerim. Ömrü hayatımca böyle yaptım ve genellikle bu yüzden çok kaybettim. Yani sorunlarımla başa çıkamıyorum. Kendim çıkamıyorum yani sorunlarımın üstesinden gelebilen bir insan değilim. Bu böyle. Nişanım var ama benim daha 2 haftaya nişanım var. 17 gün sonra falan. Ama benim daha hiçbir şeyim ortada yok açıkçası. Bugün davetiyeyi hallettim. Zarfsız bir davetiye tercih ettim. Çünkü zaten herhangi bir kağıt bir de zarfın içine konulup ona da kağıt israfı olmasın diye düşünüyorum. Zaten çok gereksiz bulduğum şeylerden bir tanesi. Ama yapacak bir şey yok. Yapıyoruz bazı şeyleri. Bu işte böyle. Şimdi konuşmak istediğim ikinci konu. Bugün asıl sinirlenmemi, yani sinirimin kendi içimde patlaması, ben sinirliyim dememdeki sebep bunlar alt etkenler. Bunların üstüne şöyle şeyler oldu. Edindiğim hobilerden bir tanesi de bitki bakımı. Zamanla anlatacağım, aslında bitki bakımı bir nevi iş, bir nevi hobi gibi ama benim için şu an sadece hobi. Ayhan, yani benim sözlüm ve bana tanıştığımız günden bugüne benim bitkileri sevdiğimi bildiği için birçok bitki hediye etti. Biraz ara verdi, şimdi tekrar hediye ediyor. Ben hastalandığım müddet boyunca 4 tane bitki aldı bana. Bitki diyorum ama işte kaktüs, aloe vera ve bu plea.
Babam aradı ve videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Kaldığım yerden devam ediyorum sohbet kısmına. Bugün bir... Tavşan kulağı bitkisi almış. Yani ben istedim, ben seçtim zaten. Tavşan kulağı istiyordum, eklemek istiyordum. Ama işte dün akşam birkaç talihsizlik sebebiyle ters döndü. Çünkü saksıları çok küçük oluyor ve plastik saksılar olduğu için devriliyor. Yani devrilebiliyor. Devrildiği için de haliyle kulaklarından biri kırıldı. Onu suya koyduk şimdi. Suda çimlendirmeyi deneyeceğiz. Annem olur dedi. Bakalım olacak mı? Araştırmadım. Daha ne yapacağımı bilmiyorum. Kırıldığı gibi götürdüm. Aslında biraz su kurantlarla normalde bir gün falan dinlendirip koyuyoruz ama bilmiyorum işte. Bir tane kulağını koydum. Şimdi saksısını da değiştirmeye karar verdim. Toprağı da biraz döküldüğü için ve saksı çok küçük ve hafif olduğu için gövdeyi taşıyamadığından saksıyı değiştirmeye karar verdim. Ve ben geçen gün bir bardak kırdım. Şansıma kupa kırdım. Kırdığım kupanın sadece tutma yeri kırıldı. O yüzden onu da saksı yapmaya karar verdim. Ve dedim ki hazır YouTube'a da girmişken video çekeyim. Bunun da videosunu çekeyim dedim. Çok mantıklı değil mi? Ki bunu çekip koyabilirim. Çünkü bu benim kendi ilgi alanım ve ben bu kanalda ilgi alanlarından vesaire bahsediyorsam fırsat bu fırsat hazır saksı değişiminde koyar bir video, genel olarak bitkilerle alakalı bir video çekerim diye düşündüm. Ama toprak değişimi için elimde yeteri kadar, yani şu anda elimde toprağım yok. Genelde bitkilerim dağınık bir şekilde takılıyor. Yine videoda anlatırım. Toprak alacaktım. Bunun için işte bir satın almak için internet sitesine giriş yaptım. Karantinada olduğum için evde yani dışarı çıkıp alamıyorum. Araştırdığım kadarıyla da bir tane toprak markası var. Onu da seçtim, sepete ekledim. Tam ödeme yapacağım. Kart bilgilerimi giriyorum. Uygulama onay vermiyor. Yani uygulama üzerinden arıyorum. Yani bir telefon uygulaması bu kadar zor olmamalı. Sevgili bankalar, bu uygulamaları basit yapmalısınız. Ki ben teknolojiyle aram çok iyidir, çok severim. Yani aktifte kullanırım ama yok. Yani bildirimlerinizi görebilirsiniz. Kartınızı onaylamanız gerekiyor diyor. Onaylıyorum, yok. Yani onaylayamıyorum. Bir de şimdi sipariş verirken de kargo bedavaya gelsin diye belli bir limit aşmaya çalışıyorsunuz ya. Onun için de başka hesaptan bu para olan hesaba aktarma yaptım. Yani tamamladım. Hayli 1-2-3 lira da bu aktarma sırasında kesti. Onu da zaten böyle küçük küçük şeyler bende çok birikip sinir ediyor. Şimdi ben parayı zaten bu hesaba atmak için bir para harcamışım. Yani tüm şartları sağlamışım. Param var, kartım var, uygulamam var, her şey var. Ben varım. Yani o ödemeyi yapabilmeliyim değil mi? Yok akıllı işte bildiriminiz kapalı, işte SMS'de kodu alamıyorsunuz çünkü onay vermeniz gerekiyor vesaire bir şeyler söylüyor. Çözemedim. Telefon uygulaması üzerinden onaylayamadım. Bankayı arıyorum. Kulağımda telefon. Bir türlü açamıyorum. Yani bulamadım. Yani aslında benim bulamamam da çok saçma. Yani çağrı merkezleriyle konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Çünkü kendimde daha öncesinde çağrı merkezi çalışanıydım. Sanırım bundan olması muhtemel olabilir. Emin de değilim. Çağrı merkezine bağlanmaya çalışıyorum ama bağlanamıyorum ve gerçekten yani satın almak istiyorum. Kargomun gelmesini istiyorum. Tüm şartları sağlamışken ödeme yapamıyorum. Hani ve bu sorunum bir dakikada çözülecek sorunum için çağrı merkezine bağlanamıyorum. Haliyle bende sinirler kat artıyor ve hani video çekemiyorum çünkü yeni bir ilgi alanı edindim kendime, video çekmek istiyorum. Zaten kargo ile gelecek, geç gelecek. Bunun da stresi, siniri var. Hani bu birikti ve ben sinirlendim kendi kendime işte. Öyle. Konuşamıyorum ben. Ben aslında neden video çektiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ben konuşamıyorum çünkü. Yani benim ağzım dilim dolanıyor konuşurken. Çok garip. Bu da böyle bir anıydı işte. Karantinanın da kaçıncı günündeyim bilmiyorum. Artık bitse de gitsek. Dileğime bakın.
Ya bende ne oluyor biliyor musunuz? Mesela ben bir konuyla... kaşım. Kaş bozukluğu. Bende ne oluyor biliyor musunuz? Ben bir konuyla ilgilenirken deli dehşet araştırma yapıyorum. Daha sonrasında araştırdığım her şeyi eğer özümseyemezsem hemen unutuyorum. Yani karışık. Öyle işte. Bitki bakım videosu da böylelikle birazcık daha ertelenmiş oldu.